Bazı hikayeler vardır ki aklın sınırlarını zorlar. Bugün anlatacağım olay sadece insanların vicdansızlığının boyutlarını değil, kötülüğün bir kez başladı mı nerelere varabileceğini de tarif ediyor. Ben gazeteci yazar Mehtap Erel. Bugün Anadolu'da dillenmiş ilk cadı olayını, resmi kayıtlara hiç geçmemiş ama akıllarda hala yaşayan bir efsaneyi, bir köyün, bir kadının hayatını nasıl değiştirdiğini, Türkiye'nin ilk cadısının hikayesini dinleyeceksiniz. Şimdi 1972 yılına gidiyoruz. İç Anadolu'da Sivas Zara'da olduğu iddia edilen bir köydeyiz. Bozkır yamaçları, harman yerleriyle çok güzel bir köy burası. Herkes birbirini tanıyor, hayat kendi ritminde akıyor. Ancak Fatma doğuyor ve olaylar farklı şekilde yaşanmaya başlıyor. Fatma hayata şanssız başlıyor. Doğduktan çok kısa bir süre sonra babasını kaybediyor. Babası kurumuş bir dere yatağında, vücudunda morluklar, başında da bir yarıkla bulunuyor. Ancak köylü olayı ani bir rahatsızlık diye örtbas ediyor. Kimse şikayetçi olmuyor. Köy halkı bu işin üstünü örttüğü için köyün ileri gelenleri, köyün yaşlıları, Fatma'nın annesi de sesini çıkaramıyor. Fatma'nın annesi uzun bir yaz süreci yaşayamıyor. Köylü Fatma'yı Hasan diye bilinen fakat çok işe yaramaz bir adamla, içkisi olan, böyle agresif hareketleri olan bir adamla evlendiriyorlar. Çünkü Fatma artık dul, Fatma'yı onu uygun buluyorlar. Hasan çok problemli bir adam. Önceleri Fatma yok gibi davranıyor. Kötü muamele ediyor, ilgilenmiyor. O kızın evin içindeki varlığı o çocuğun Hasan'ı rahatsız eden bir şey. Anne sesini çıkaramıyor. Klasik bildiğiniz o döneme gidin. Bugün gibi düşünmeyin. Ezik bir kadınla karşı karşıyayız. Çocuğa kötü muamele yapıyor. Sen diyor samanlıkta uyuyacaksın, eve girmeyeceksin diyor. Çocuğa yemek vermiyor. Böyle kötü bir insan. Fatma'nın yaşı ilerledikçe buna şiddet de ekleniyor. Hasan Fatma'yı dövmeye başlıyor. Diğer çocukların yanında küçük düşürmeye başlıyor. Fatma'ya çok eziyet ediyor. Fatma'nın sesi çıkmıyor. Zaten küçük bir çocuk ne yapabilir ki koca adama karşı? Fatma biraz daha büyümeye başlayınca Hasan'da başka sıkıntılar meydana geliyor. Gözlerinin uzun süre Fatma'nın üstünde takılı kalması Fatma'yı çok rahatsız ediyor. Yıl 1987. Hasan Fatma'yı sıkıştırmaya, rahatsız etmeye başlıyor. Gecenin sessizliği Fatma'nın korku dolu gözlerle odasının kapısı açılacak mı diye beklediği günlere dönüşüyor. Hasan Fatma'ya tecavüz ediyor. Fatma bugünden sonra hayatını çok daha korkunç geçirmeye başlıyor. Durumu annesine anlatıyor. Diyor ki anne, Hasan bana benim istemediğim şeyler yapıyor. Fakat anne hem cahil hem çaresiz olduğu için kızının ağzını kapıyor. Diyor ki sus, başımıza iş açma, öyle bir şey yok, bu konu kapansın diyor ve konuyu kapatıyor. Fatma günden güne içine dönmeye, içine kapanmaya, mutsuzluğu her halinden belli olan bir insana, bir küçük kız çocuğuna dönüşmeye başlıyor. Annesinin de bildiği ama ses çıkarmadığı dipsiz bir karanlığa çekiliyor. Buradan ilerleyen süreçte olaylar şöyle gelişiyor. Annesi kızını Hasan'dan kurtarabilmek için birkaç kişiyle eşleyip evlendirmeye çalışıyor. Fakat her seferinde Hasan belki de Fatma'yı kendine saklamak için bu işe taş koyuyor, bir şekilde bir olay çıkarıyor, bir hadise çıkarıyor ve bunu bozuyor. Fatma kimseyle evlenemiyor. Zaten evlilik yaşında değil de hani kadın Fatma'yı kurtarmaya için bir hamle yapmaya çalışıyor ama Hasan buna fırsat vermiyor. Anlatılanlara göre 1987 yılının Ağustos ayındayız. Hasan kendisi gibi işe yaramaz arkadaşlarıyla böyle bir alemdeyken Fatma'ya yaptıklarını ballandıra ballandıra arkadaşlarına da anlatıyor. Arkadaşları Fatma ile ilgili bir takım fikirlere kapılıyorlar. Kız köy meydanından girerken çıkarken
arkasından ıslık çalmalar, arkasından seslenmeler, garip garip manasız şakalar, böyle bir laubalilikler, böyle bir ortam yaşanmaya başlıyor. Bir akşam Hasan evdeyken arkadaşları Hasanlara geliyorlar hep beraber Fatma'nın evine, yani Fatmaların evine hep beraber içki içmeye. Hasan bahçede içki sofrası kuruyor ve arkadaşlarıyla beraber evin bahçesinde oturuyorlar. Fatma ile annesi evdeler. Gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşları eve girip Fatma'ya tecavüz ediyorlar. Bu şekilde bir toplu tecavüz vakası yaşayan Fatma o gece hayata tamamen küsüyor. Çünkü ne annesi Fatma'ya yardımcı olabiliyor ne de Hasan bu olanlara mani oluyor. Bundan sonraki kısımda köyün kadınları da bu olaydan haberdar olmaya başlıyorlar. Köydeki kadınlar, genç kızlar ve bugüne kadar sadece erkekler tarafından hor görülen, itilip kakılan Fatma bundan sonrasında köyün kadınlarından da eziyet görmeye başlıyor. Onlar da ona isimler takıyorlar, arkasından olumsuz şeyler söylüyorlar, kızı tedirgin edici şekilde davranışlarda bulunuyorlar. Fatma her geçen gün daha da yalnızlaşıyor. Şimdi buraya kadar anlattıklarımı aklınızda tutun. Hikayede buraya geri döneceğim ben. O dönem oranın muhtarı İsmail. İsmail Ağa diyor ki ben bir gün mezarlık yolunda yürürken Fatma'yı yanında bir kadınla gördüm. Bu kadın çok böyle berbat, kötü görünümlü, uzun, iri yarı, siyah saçlı, yaşlı, yüzü kırış kırış, kara bir kadındı. Fatma bu kadınla fısır fısır bir şeyler konuşuyordu. Kadın eğilip Fatma'nın kulağına fısır fısır bir şeyler söylüyordu. Sonrasında bunu anlatan muhtar şunu ekliyor. Yanlarından geçerken içim buz kesti. Burada öykünün geri kalan kısmına devam etmeden önce bir not daha eklemek istiyorum size. Köyün yaşlılarına göre bu tür kadınlar kara kadın diye anılıyor. Mezarlık toprağıyla beslenirler ve kötü ruhları uyandırırlar. Ve her zaman intikam kokan bir teklifle ortaya çıkarlar. Şimdi olayların geri kalanını ben size anlatacağım ama bunları şundan size bilgi olarak verdim. Köyün yaşlıları olanları, bitenleri bu kara kadın denen kadına bağlıyor. O yüzden bu bilgi önemliydi. Şimdi efsaneye geri dönüyorum. Bir gün Fatma herkesin gittiği Harman bölgesinin tam aksi istikamete doğru kendi kendine bir yürüyüşe çıkıyor. O esnada Fatma yolda yürürken birdenbire ağaçların dalları sallanmaya başlıyor. Sanki rüzgar hızlanıyor, rüzgar artıyor. Yapraklar hışırdamaya, ortamda böyle garip bir ağırlık oluşmaya başlıyor. Fatma'ya bir ürperti, bir korku geliyor. Hemen kenara çöküyor, oturuyor ve her zaman yaptığı gibi bitmesini bekliyor. O esnada Fatma'nın bulunduğu yere bir sis iniyor. Fatma sisin ardında bir silüet görüyor. Bu böyle uzun boylu, siyah saçları beline kadar inen, böyle yaşlı, buruş buruş, kuru bir kadın. Bu kadın Fatma'ya doğru yürüyor. Fatma'da bir huzursuzluk, bir tedirginlik oluyor ama oturduğu yerden çok fazla kıpırdamıyor. Kadın Fatma'ya doğru yaklaştıkça Fatma kadının yüzündeki garip işaretleri, garip şekilleri görüyor. Yüzü böyle dövmeli gibi bir kadınla karşı karşıya oluyor. Köyde daha önce gördüğü hiçbir kadına benzemeyen bu kadın Fatma'yı irkiltiyor. Fatma şöyle geriye doğru çekiliyor. Kadın upuzun tırnaklarını, sivri elini Fatma'ya doğru kaldırıyor ve köyden çıkan yolu işaret ediyor. Fatma ilk önce hareketsiz bir şekilde kadına bakıyor. Fatma'nın kıpırdanmadığını gören kadın Fatma'ya doğru eğilip yüzünü yaklaştırıyor ve diyor ki acını dindirmeye hazır mısın? Fatma kadının peşine takılıyor. İkisi beraber yürüyerek köyün dışındaki bir kulübeye gidiyorlar. İçeri girdiklerinde Fatma'nın gördüğü duvarlarda kan lekeleri, tavandan sallanan otlar, yerde hayvan kemikleri, böyle harabe gibi bir yere giriyorlar. Burası içinde bir takım eşyaların olduğu ama aslında terk edilmiş gibi görünen çok kötü kokan bir ev. Etrafına ürkek bir şekilde bakan Fatma dışarı çıkmıyor.
Kendini burada bile evdekinden daha güvende hissediyor. Kadın da Fatma'nın bu duygusunu anlıyor, kapıyı kilitliyor. Bu kadın Fatma'nın karşısına geçiyor. Ona intikam vaat ediyor. Diyor ki ben sana acılarını dindirmeyi, öfkeni boşaltmayı, intikamını almayı vaat ediyorum. Fakat bir şartım var. Kendini bana adaman gerekiyor. Kendini bana vereceksin. Fatma'nın hem ruhunu hem bedenini bu kadına vermesi gerekiyor. Kadın Fatma'nın gözündeki tereddütü görüyor. Bunun üzerine Fatma'ya diyor ki, evet diyor, kendini bana adayacaksın. Ama bundan sonra seni hiç kimse üzemeyecek. Bunun üzerine Fatma kadının sözlerini onaylıyor, kabul ediyor. Şimdi bundan sonrasında kadın ve Fatma 3 gün bu evden dışarı çıkmıyorlar. Burada kadın çeşitli şeyler yapmaya başlıyor. Ne yapıyor? İlk önce bir takım dikenli otlarla Fatma'nın vücudunu dövüyor. Bir takım otlar, karışımlar yapıyor. Bunları Fatma'ya yediriyor, içiriyor. Otlarla, dikenli otlarla vuruyor dedim ya. Fatma'nın bedeninden gelen kanamalara, yaralanmalara bazı tütsüler yapıyor. Bu tütsüleri Fatma'ya üflüyor. Fatma'nın yaralarını tütsülüyor. Son gece, 3. gece kadın elinde siyah, çiviye benzer, ince metal bir şeyle geliyor. Bir elinde de boya. Fatma'nın karşısına geçiyor. Diyor ki, senin yüzüne yazılar yazacağım. Bundan sonra herkes yüzüne baktığı zaman senin kim olduğunu bilecek. Senin kaderin yüzünden okunacak. Fatma zaten o ana kadar teslim olmuş durumda. Hiç sesini çıkarmadan kadının karşısına oturuyor. Kadın kendi yüzündekine benzer şekilleri tek tek Fatma'nın suratına işliyor. Efsane şöyle devam ediyor. O gece sanki sabah olmak bilmiyor. Kadın ve Fatma karşı karşıya kulübenin içinde ritüellerine devam ediyorlar. Fakat birden kulübenin kapısı çalınıyor. Kadın yerinden kıpırdamıyor. Kadın kıpırdamadığı için Fatma da kıpırdamıyor. Sonra sanki birisi tırnaklarını kapıya sürtüyormuş gibi kulakları yakan bir ses duyuluyor. Sonrasında birdenbire kulübenin pencereleri patlamış gibi evin içine doğru açılıyor. Evin içinde sanki hortum varmış gibi bir esinti başlıyor. Evin içindeki her şey devrilip sağa sola çarpıyor. Bundan sonra efsane şöyle devam ediyor. Fatma bulunduğu yerden yavaşça yükselmeye başlıyor. Ayakları yerde karşısında oturmakta olan kadının başı hizasına gelince Fatma'nın yükselmesi duruyor. Kadın oturduğu yerden yavaşça ayağa kalkıyor. Gülümseyerek ama ürkütücü bir gülümsemeyle yüzünde Fatma'ya bakıyor. Fatma kendi vücudunun kontrolünde değil, bu şekilde havada asılı duruyor. Karşısındaki kadın önce omuzlarını, sonra başını arkaya atıyor. Sanki bir çığlık atacakmış gibi ağzını açıyor. Fatma vücudunu hiçbir şekilde kontrol edemiyor. Onun ağzı da istemsizce açılıyor. Kadının ağzından çıkan yılan benzeri bir canlı kadından çıkıp Fatma'nın ağzından içeri doluyor. Anlıyoruz ki kadının ruhu bundan sonrasında Fatma'nın bedeninde Fatma ile beraber yaşamaya başlıyor. Fatma yukarıdan aşağıya iniyor. Kadının cansız bedeni yerdeyken Fatma kulübeyi terk ediyor. Şimdi olayların bundan sonraki kısmını anlatırken bu köyün neden bir adı yok bunu da anlayacaksınız. 4. günün gecesinde Fatma köye dönüyor. Köye dönerken, yolda giderken kendi kendine bir şeyler mırıldanarak yürüyor. Fakat enerjisi çok yüksek. Sanki günlerdir yemek yemediği halde ne açlık hissediyor, ne susuzluk, ne yorgunluk hissediyor. Yüksek bir enerjiyle kendi evine giriyor. Evine girer girmez kendini odasına kapatıyor. Ne olduğunu kendisinin de bilmediği ama sanki biliyormuş gibi içinden gelen bir duyguyla elindeki taşla duvarlara bir şeyler kazımaya başlıyor. Odasının duvarlarını komple bir takım garip şekillerle dolduruyor. Sonrasında kendi kolunu kesip kendinden aldığı kanı duvarlara kazıdığı şekillere sürüyor. Fatma'nın bunu yapmasıyla beraber birdenbire sanki bütün köylerin köpekleri onların köyüne dolmuş gibi uluma sesleri başlıyor. Ve bu sesler gittikçe yükseliyor. Fatma
Köpekler ulumaya başladıktan sonra ellerini daha yeni yapılmış taze dövmelerinin üzerinde dolaştırıyor ve ondan sonra evden çıkıyor. Fatma evden çıktıktan sonra anlatılanlar şöyle. Fatma birkaç tane ahırı tutuşturup köy meydanına doğru yürümeye devam ediyor. Fakat sonrasında köydeki bazı adamlar, bazı erkekler, yüzleri dahil vücutlarındaki bütün kemikler kırılmış ve ölmüş bir vaziyette saman balyalarına sarılı bir şekilde harman yerinde bulunuyor. Köyün kadınları, bazı kadınları köyün dışında terk edilmiş köhne bir kulübede, kulübenin önündeki ağaca kendilerini asmış vaziyette bulunuyorlar. Fatma'nın annesi aklını yitiriyor. İlk önce kendi saçlarını, kaşlarını, kirpiklerini yolmaya başlıyor. Daha sonra kurban kesmekte kullandıkları bir bıçağı boğazına saplayıp kendini öldürüyor. Gelelim Fatma'nın üvey babasına, Hasan'a. Hasan, köyün girişindeki elektrik direğine elleri arkasından bağlanmış, başı ve ayakları kesilmiş bir şekilde direğe bağlanmış şekilde bulunuyor. Sanki bir ibret tablosu gibi, sanki bu köyde yaşananlardan köye girecek olanın haberi olsun gibi köyün girişine Hasan'ı öyle dikili buluyorlar. Bu köy bu şekilde terk ediliyor, boşaltılıyor, haritadan siliniyor. Bu arada bir şey daha eklemek istiyorum. Hani başta demiştim ya, Fatma'nın babası, Fatma doğduktan çok kısa bir süre sonra dere yatağında ölü bulundu. Hani dedim ya, vücudunda morluklar vardı, başında yarık vardı ama sanki bu bir hastalıktan olmuş gibi, bir kaza olmuş gibi konu kapatılmıştı. Sonrasında çıkan dedikodular şöyle. Hasan, Fatma'nın annesine göz koyuyor ve pusu kurup Fatma'nın babasını o öldürüyor. Köy halkı bunun böyle olduğunu biliyor. Fakat Hasan böyle ipsiz sapsız bir adam, başımıza bela olmasın diye düşünüp bu işin de üstünü örttükleri pek çok şey gibi örtüyorlar. Efsaneye göre iyilerin kör, sağır kaldığı, masumların mağdur olduğu, kötülerin ancak iyiler kötüleştiğinde kötülük bulduğu bu lanetli köye bir daha kimse geri dönmedi. Burası sessizce, usulca haritadan silindi. Fatma'nın efsanesi ise dilden dile yürüdü. İyiler dilsiz şeytan olunca köye gerçek şeytanlar doldu dediler. Peki Fatma ne oldu? O dönem bu olaylar yaşanırken insanların birbirine şöyle şeyler anlattığı konuşuluyor. O gece ahırlar tutuştu, ahırların yandığını fark edince evlerimizden çıktık. Koşarak yangını söndürmeye gidiyorduk ki yükselen alevlerin, dumanların arkasında bir kadın gördük. Bu kadın hem Fatma'ya benziyordu, Fatma'ydı, hem de sanki Fatma gibi değildi. Gözleri çok derin, kara kara bakıyordu. Yüzünde bir takım boyalar, şekiller vardı. Sanki yerden yüksekte, havada asılı gibi duruyordu. Uzun saçları başından beline doğru dökülüyordu. Biz yanan yerleri söndürdük. Sonrasında köyde adamların ve kadınların, komşularımızın cesetlerini bulmaya başladık. Bir daha da Fatma'yı görmedik. Fatma kötülükle o gün o kulübede değil, bundan çok önce tanışmıştı. Çaresizliğinin ve intikam isteğinin yaktığı ruhu, çözümü daha büyük bir karanlıkta bulmuştu. Çünkü onu aydınlığa çekecek el ona uzanmamıştı. Gerçek sandığınız dünya düşündüğünüzden çok daha karanlık olabilir ve belki de bu hikayeler sandığınızdan çok daha sık yaşanıyordur.